Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Bununla başlayacağım. Az ince bir ip. Şöyle göstereyim. Harika yazlık bir model başlayacağız. Şişlerim 3 numara. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapım aşamalarına geçelim. Şöyle lastiğimi hazırladım ben. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Şöyle yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Yani her model 3 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Ben şöyle birkaç sıra haroşa lastik hazırladım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örerek devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters öreceğim ama arada birer tane artırma yapacağım. Bakın, birinci ilmeğimi ters ördüm. Şu şekilde bir artırma yaptım. Bir ilmek ters, bir artırma. Bir ilmek ters, bir artırma. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Aralarda birer tane artırma yapalım. Ön yüzüne geçince bu artırmaları bırakıp ilmeğin boyunu uzatacağız. Evet, ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Kenar ilmeğini düz ördüm. Aralarda artırmalarımı yaparak sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi bakın aldım, artırmayı bıraktım. Sıradaki ilmeğimi aldım, sağ şişime artırmayı bıraktım. 3 ilmeği bu şekilde yaptım. Şöyle bakın, ilmeklerimin boyunu uzatmış oldum. Öndeki 2 ilmeğimi şu şekilde sol şişime taktım. 3. ilmeğimi de bu 2 ilmeğin içinden geçirerek aldım. Tekrar bunu da sol şişime taktım ve düz ördüm bu ilmeğimi. Bir ilmek düz. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir toplayarak düz ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Önce 3 ilmeği sağ şişime alıyorum. Artırmaları bırakıyorum böyle. 1, 2 ve 3. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Öndeki 2 ilmeği şöyle sol şişime aldım ve 3. ilmeğimi de içinden geçirerek ön tarafa aldım. Daha sonra bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin de ikisini bir alarak düz ördüm. Şöyle bir çapraz model oluşacak. 1, 2, 3 ilmeğin boyunu uzattım. Öndeki 2 ilmeğin içinden 3. ilmeğimi çıkardım. Tekrar şişime taktım ve düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Diğer ikisini de ikisini bir alarak düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum.
Önce 3 ilmeği alıyoruz. Aradaki artırmaları bırakarak ilmeğimizin boyunu uzatalım. Öndeki 2 ilmeğimizi sol şişimize takalım. Üçüncü ilmeğimizi de bu 2 ilmeğin içinden geçirerek tekrar şişimizin önüne aldık ve düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki bu 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Evet, şu şekilde tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız, modelimiz bu 4 sıradan oluşacak. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde yapacağız. Birinci modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde kuracağız. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, bakın model şöyle yavaş yavaş kendini gösterdi. İsterseniz bir kez daha kuralım. Burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modeli tekrar kuruyoruz. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Arka yüzünde ters öreceğiz ama aralarda birer tane artırma yapacağız. Evet. Birinci sırayı düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İlmeklerimizi burada ters örüyoruz. Bakın kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi yine ters ördüm. Yani bütün ilmeklerimi ters örüyorum ama arada birer tane artırma yapıyoruz. İkinci sırayı da tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Artırmaları bırakıp ilmeklerimizin boyunu uzatacağız şimdi. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra birinci ilmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. İkinci ilmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. Üçüncü ilmeği aldım, artırmayı bıraktım. Şöyle 3 ilmeğin boyunu uzatmış oldum. Öndeki 2 tanesini sol şişime taktım. Üçüncü ilmeğimi içinden geçirerek şişimin önüne getirdim yani. Daha sonra birinci ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki bu 2 ilmeğimi de ikisini bir toplayarak düz ördüm. 1 2 3 ilmeğimi aldım. Aradaki artırmaları bıraktım. Daha sonra bu 2 ilmeğimin içinden 3. ilmeğimi geçirdim. Ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Bu sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir örerek topladım. Düz ördüm yani. Aynı işlemleri yapıyoruz. Üç ilmeğimizin boyunu uzatalım.
Daha sonra öndeki 2 ilmeğin içinden 3. ilmeği geçirdim ve bunu düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek topladım. Kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm. Son 3 ilmeğimizi de aynı işlemleri yapıyoruz yine. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 4. sıra, arka yüzüne geçtim. Burada yapacağım işlem, bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam ediyoruz. Evet, modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın, model böyle devam edecek. Bir parça daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Burada 2-3 sıra haroşa lastik yaptım. Bunda bir ters bir düz hazır lastik uyguladım. Bu lastiği de ön yüzünde düz ilmekleri örmüyoruz, tersleri örüyoruz. Arka yüzünde hem ters hem düzleri örerek devam ediyoruz. Kanalımda var videosu, isterseniz linkini bırakabilirim eğer bulamazsanız. Modeli şöyle yakından göstereyim. Model böyle arkadaşlar. Mevsimlik örgülerinizde, yazlık örgülerinizde harika uygulayabileceğiniz güzel modellerden. Ona göre ip tercih edersiniz. Yazlık örgü yapacaksanız koton ipler, merserize ipler kullanabilirsiniz. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Hem kolay hem de şöyle gösterişli bir model. Sizler de neler yapacaksınız bu modelle, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.